Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkil etdiyi Art Circle layihəsinin növbəti görüşündə hər birinizi salamlayıram. Bu layihənin əsas məqsədi dünya ölkələrində yaşayıb yaradan rəssamları Azərbaycanda tanıtmaqdan ibarətdir. Bugün mən xanım Rızayeva sizi Türkiyəli rəssam Ertuğrul Ateş'lə yaxından tanış edəcəyəm. Selamlar hocam. Merhaba, nasılsınız? Bize tanıtın. Öncelikle ben siz ve sizin şahsınızdaki bütün galeri çalışanlarına gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu benim çok değer verdiğim, önem verdiğim bir konu. Biz iki devlet, bir millet olan bizler biraz daha sık ilişkiler geliştirmeliyiz aslında ve bu çok daha hoş bir başlangıç oldu benim için. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Şimdi ben 1954 yılında Adana'nın Ceyhan kazasında doğdum ve orada büyüdüm. Bir çiftçi çocuğu olarak büyüdüm. Dolayısıyla doğayla çok son derece yakın ilişkiler geliştirdim bu vesileyle. Sanıyorum benim bu üslubuma da bir şekilde yansıdı. Ortaokul ve liseyi o bölgede bitirdikten sonra Ankara Gazi Eğitim Fakültesi, Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 1976 senesinde mezun oldum. Sonra İngiltere'ye, Londra'ya gittim. Bir 2 yıl daha devam etti. Hem dil öğrendim hem de bilgi ve görgümü geliştirmek için kendi başıma işte bir takım gayretlerle İngiliz romantik resmi üzerine incelemeler yaptım. Özellikle heykeltıraş Henry Moore ve Constable romantik resmin babalarından bir tanesi sayılan Constable ve aynı zamanda William Blake, daha böyle mistik, daha sürrealist ve daha fantastik işler yapan William Blake gibi sanatçıları da yakından tanıma fırsatı buldum. Sonra döndüm, işte askerlik, İstanbul'a yerleşme. Daha sonra 1987 yılında ne yapabileceğimi merak ettim. Yani dünyada neler yapabilirim bir Türk sanatçısı olarak diye kalktım, yine yollara düştüm ve New York'a gittim. İlk başta tabii bütün başlangıçlar gibi çok zordu, hiç kuşkusuz. Ama tabii Tanrı yola çıkanla ev yapana yardımcı olur diye bir atasözümüz vardır, bilirsiniz. Sanıyorum herhalde yola çıkan biri olarak Tanrı da yardım etti zor zamanlarda ve ilk günleri böyle büyük fireler, büyük zararlar görmeden atlattık. Nihayet 2 sene sonra ilk sergimi açma fırsatı buldum New York'ta ve ondan sonra diğer sergiler devamını getirdi ve yaklaşık 20 sene, hatta biraz daha da fazla uzun bir süre New York'ta resim yaparak ve yaşadım. 2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Çünkü bu 11 Eylül'den sonra sanıyorum Amerikalıların da kafası bir hayli karışıktı. Giriş çıkışlarda problemler falan yaşamaya başladık. İşte Müslüman bir ülkeden geldiğimiz için malum. Sonra bak bir de benim hep merak ettiğim Asya ve Doğu vardı. Özellikle Çin, Uzak Doğu çok ilgimi çekiyordu ve bu bölgelerdeki sanat faaliyetlerini yakından izlemek üzere oraları incelemeye başladım. Sonra 2006 yılında yani döndüğümün aynı sene Çin hükümetinin biliyorsunuz düzenlediği Pekin Olimpiyatları vardı ve o olimpiyatlara paralel olarak da bir Bienal düzenlenmişti. O Bienal'e her ülkeden birkaç sanatçı davet etmişler. Türkiye'den de beni ve Ergin İnan'ı davet ettiler. Çin'le tanışmam bu şekilde başladı. Sonra ben orada tabii daha sonra 2010 ve onu takip eden yıllarda 4 sergi daha yaptım, kişisel sergi. Çin beni gayet sıcakkanlı karşıladı doğrusunu isterseniz. Orada gördüğüm welcoming'i, yani ilgiyi Batı'da maalesef gördüğümü söyleyemem. Yani bu sıcak ilgi. Gerçi New York'ta da çok değerli arkadaşlarım, dostlarım oldu sanat piyasasından. Ama Çin çok daha akraba gibi davrandılar aslında bir anlamda.
dolayısıyla doğuyla ilgili düşüncelerim de netleşmeye başladı. Bundan sonraki hedeflerimse daha özellikle Türkiye Cumhuriyetleri ve Avrasya coğrafyası olacak. Buralardaki sanat galerileriyle, sanatçılarla, sanat dünyasıyla tanışmak çok istiyorum. Bir sanatçı kendine özgü dili nasıl yapabilir ve nasıl geliştirir? Bu çok önemli bir soru. Şimdi bizde, belki de sizde de vardır benzer bir atasözü. Ama ben Adanalı olduğum için Çukurova'da çok yaygın olan bir sözdür bu. Otu çek, köküne bak diye bir sözümüz vardır bizim. Çok güzel değil. Buradan aslında evet, çok güzel bir atasözüdür. Otu çek, köküne bak. Burada aslında verilmek istenen mesaj kök, beslendiğin topraklar, beslendiğin kültür, çevre, seni ve üslubunu en çok belirleyen nedenler. Ben de öyle yaptım aslında. Dedim ya, çiftçi çocuğu olarak, toprakla haşır neşir olan birisi olarak bütün tatillerimiz de işte tarlalarda geçti. Dolayısıyla bu sürrealizm fikri ve mistisizm fikri bu tarlalarda işte karpuz tarlasından nöbet tutarken gökyüzünü seyretmekle başlayıp pamuk tarlasında işte pamuklar toplanırken onların tohum halindeki halini bilip o süreci izleyen birisi olarak son derece ilginç ve enteresan gelmişti bana çocukken ve bu oyun alanı, bu doğanın bize bahşettiği bu oyun alanı öyle zannediyorum ki benim üslubumda çok derin izler bıraktı. Ve bir kere daha anladım ki evrensele giden yol yerel kültürlerden geçiyor. Siz kendinizi tanımazsanız evrene kendinizi anlatamazsınız. Dolayısıyla ben de benim resmimi kurgulayan en temel özellikleri bu toprakların bana sunduğu kültürden edindim. Bunlardan en önemlisi şimdi hepimizin bildiği bir söz vardır sanatta, sanat tarihinde. Hiçbir sanatçı gerçekle yetinemez diye. Ben de işte böyle profesyonel yıllarımızın ilk başları birden fark ettim ki gerçekle yetinemeyen sadece sanatçılar değil, toplumlar, halk gerçekle yetinemiyor. İnsanoğlu gerçekle yetinemiyor. Ve dolayısıyla her toplum kendi merakını, bu ilgi, soruya cevap arayabilmek için kendi kültüründen bir takım fenomenler oluşturmuşlar. Ve bir de fark ettim ki ben de bu kültürlerden bir tanesi olan, yani bu kültürün parçası olan kahve falı esprisini dedim ki ya bu çok ilginç. Gerçekten, hakikaten kimse gerçekle yetinemiyor. Komşu komşuya gidiyor, kahveler içiliyor. İşte orada fiziksel bir temas var. Nefesi alıp veriyorsunuz derken işte o kahve fincanını ters çeviriyoruz. Fakat burada enteresan olan şu var. Ters çeviriyoruz ancak onun bıraktığı dokuyu kendiliğinden oluşuyor. Yani değil mi? Bizim herhangi bir müdahalemiz yok. Kendiliğinden oluşan bir doku var ve ondan sonra fala bakan kişi o dokudan hareket ederek oradaki şekilleri, oradaki formları anlamlandırarak, onları ilişkilendirerek bir öykü üretiyor ve gerçeğin çok daha ötesinde başka gerçek arayışlarına giriyor. Dedim ki ben böyle resim yapacağım. Yani adeta tuval üzerine bir fal kapatacağım boyalarla. Sonra bir doku elde edeceğim. Sonra da o dokunun üzerinden hayal gücüm, benim kendi kültürüm, edindiğim dünya tecrübesi vesaire, bütün bunların hepsi, akademik bilgi, hepsini bir potada eritip böylece bir üslup oluşturacağım dedim ve oluştu. Fakat bu da yetmedi bence. Sonra bir kurdele motifi, benim çok sık kullandığım bir kurdele motifi var resimlerimde. Bu en son başlangıcı böyle kahve falı esprisiyle başlıyorum. Ama bitirirken de kurdela giriyor gündeme. Kurdelanın geldiği yerde bilirsiniz Türk geleneklerinde
dilek ağaçları vardır. Hemen hemen her köyde, değil Evet. mi? Evet, gördüm. Evet, bir bez parçası gideriz ve bağlarız o dilek ağaçlarına. Bu Tanrı'yla senin arandaki ilişkiyi bir aracı, bir sembol, bir iyi niyet mektubu gibi. Oradaki bez parçaları döndü dolaştı benim resmime kordela olarak girdi. Şimdi bu iki fenomen, yani kahve falı ve dilek ağaçlarına bağlanan bez parçaları benim kendi özgün kültürümden çıkartılmış unsurlar benim resmimin temelini oluşturdu ve ben bunun üzerine o resimleri inşa ediyorum. Resim yaparken ulaşmak istediğiniz amaç nedir? Valla şimdi tabii böyle resim yapmanın birinci amaç kendimi biraz daha aşabilir miyim? Daha iyisini yapabilir miyim? Daha etkili olanını düşünebilir miyim? Hayal gücünün sınırlarını zorlayabilir miyim diye. Her tuval benim için bir macera, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni bir çeşit yolculuk. Yani o yolculuğa işte çıkarken o yolculuğun sonunun nasıl geleceğini bilmeden çıktığınız bir yolculuk. Yani. Sanıyorum öncelikle böyle bir duyguyla resme başlıyorum. İkincisi yaptığım işin beni gerçekten tatmin etmesi lazım ve önceki resminden daha ileride bir yerde olması lazım. Bunu da çok ciddi bir şekilde önemsiyorum. Dolayısıyla tabii üçüncü, dördüncü, beşinci böyle sıra bir sürü neden vardır. Sonradan profesyonel endişeler geliyor. Bu endişeleri giderecek tedbirleri almanız gerekiyor. Ve strateji. Şimdi günümüz artık eskiden olduğu gibi bir durum değil. Çok büyük bir rekabet var ve bu rekabetle baş edebilmeniz için sizi çok üretmeniz ve çok ciddi olmanız gerekiyor. Ve bu ciddiyetle üretme mekanizması işlerken de sizin stratejik bir akıl da geliştirmeniz gerekiyor. Nerede neyi yapacaksınız, nasıl söyleyeceksiniz, hangi galerilerle çalışacaksınız, değil mi? Yani bir stratejik bir akıl olmadan sadece yetenekle bir yerlere varmak çok zor oluyor. Sanırım akıl da sanatın içinde olmazsa olmazlardan. Resimlerinizin tamamlandığını gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? Tabii resim tamamlandıktan sonra muazzam keyif, müthiş bir rahatlama duygusu. Ancak bu tabii uzun sürmüyor. Ta ki onu bir kenara koyup yeni bir tuval alana, bu süre aslında son derece sınırlı bir süre, kısa bir süre. Dolayısıyla kuşkusuz bakıp o ilişkiyi geliştiriyorsunuz resim bittikten sonra. Ben ne yaptım yahu diye böyle kendi kendinize soruyorsunuz. Kendi sorularınıza cevap arıyorsunuz. Bulamazsanız demek ki resim bitmemiş oluyor. Eğer cevapları buluyorsanız kendi yaptığınız işin inceledikçe o zaman eğer sorularınızda cevap varsa orada resim tamamlanmış oluyor. Aslında hiçbir sanat eseri tamamlanmaz istersen. Sonsuza kadar bir resmi boyayabilirsiniz. Yani sorun yok. İşte burada sanatçı karar veriyor. Budur dediği anda o resim bitmiş oluyor. Teşekkür ederim. Konularınızı nasıl seçiyorsunuz? Biraz da bundan bize bahseder misiniz? Şimdi böyle spesifik, belirli bir konu şeyim yok benim. Yani böyle bir arayışım yok. Biraz önce bahsettim işte bu kahve falından esinlenerek yarattığım bir zemin var. Ve o zemin bana bir çeşit fala bakan kişi yerine koyuyor beni ve ben o fala, yani tuval üzerine kapatılmış bir fal gibi düşünün bunu. Renkli boyalardan oluşmuş bir altyapı var, bir doku var, motifler var orada kendiliğinden oluşmuş. Bu motiflerin bende çağrıştırdığı, bu renklerin bende çağrıştırdığı duyguyla hareket ediyorum ve resim kendi kendini örüyor. Yani spontane gelişiyor kendiliğinden. Ressam tuval üzerine hayal gücünü aktarırken nasıl engellerle karşı karşıya kalabilir?
Bu hangi ülkede yaşadığınıza bağlı. Yani eğer New York'ta yaşıyorsanız istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz tuvalinizde ve herkes de ya bu sanatçı tamam böyle yapmış der geçer. Ama bizimki gibi ülkelerde kendi kendinizi maalesef bazen sansürlemek zorunda da kalabiliyorsunuz. Dış etkenler var. Ama ben şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim kendi yaptığım işlerimde. Ama biliyorum işte özellikle figür dolu resimlerde işte bunun cinsellik çağrıştıran ögeler ağırsa mesela toplum bunu bazı toplumlar kaldıramıyor. Dolayısıyla bu tür işleri sergilememeye özen gösteriyorum. Ama özet olarak benim şu ana kadar herhangi bir konu seçme konusunda bir sıkıntım olmadı. Dilediğim gibi ne hayal ediyorsam onu yeteneklerim ölçüsünde tuvale aktarmaya devam ediyorum. Bir dönem eserlerinizde Osmanlı sultanları büyük bir yer aldı. Bunun nasıl başardınız? Şimdi bu da aslında çok ciddi bir konu. Biraz önce dedik ya hani otu çek köküne bak diye. Bu kök meselesi gerçekten çok önemli. Osmanlı İmparatorluğu da yaklaşık 600 yıl sürmüş, dünyanın en uzun süren imparatorluklarından bir tanesiydi ve bunların yöneticileri vardı ve biz bunlara padişah diyorduk. Osmanlı sultanlar vardı. Ben günümüz sanatçısı olarak geriye dönüp baktığımda bu adamların, bu insanların insan taraflarını anlamak için dedim ki ya ben bu konuya biraz böyle gireceğim, bunların portrelerini yapacağım. Ama benim kendi özgün dilimle anlatacağım bunların portrelerini. Yani klasik bir portre olmayacak, aslında onları merkeze aldığım bir özgün tuval çalışması olacak diye düşündüm. Ve böyle bir proje idi bu. Ve bu projeyi hayata geçirdik ve çok da iyi etmişim. Son derece güzel övgüler aldık. Çok güzel tanıtıldı. Çok muhteşem bir sergi oldu. Hem Topkapı Sarayı'nda açılması hem de Ayasofya Müzesi'ndeki o zaman müzeydi. Bunun serginin bir ay daha devam etmesinin istenmesi ve 100 binden fazla kişinin sergiyi gezmesi benim için yeterli bir sonuçtu. Bu bana başka çağrışımlar da getirdi. Bunların başında tabii sultanlara girdiğiniz zaman, Osmanlı'ya girdiğiniz zaman tarihe de bir şekilde dokunmuş oluyorsunuz ve tarihin içinden çıkarttığınız birçok konu var. Örneğin harem konusu var, örneğin işte bu padişahların yaşadığı insan ilişkileri vesaire. Bütün bunların hepsi bir sanatçı için aslında çok değerli malzemelerdi. Ben de bu değerli malzemeyi itinayla kullanmaya gayret ettim. Çok güzel de alınmış. Hiç çalışmalarınızda kendi hayallerinizi çizdiğiniz oldu mu? Evet, evet. Valla şimdi tabii resim yapma durumunda iseniz artık orada zaten kendi hayallerinizi yapıyorsunuz. Yani sizin o dış etkenlerden uzaklaşıyorsunuz. Konsantrasyonunuz zaten sizi tuvalle baş başa bırakıyor ve siz o akışı sağlıyorsunuz. Zaten onlar sizin hayalleriniz, yaptığınız iş sizsiniz. Yani şimdi çok ünlü bir sanat tarihçi, Gombrich, İngiliz sanat tarihçisi, aynı zamanda büyük bir eleştirmendir. Der ki sanat yoktur, sanatçı vardır. Yani burada aslında anlatmak istediği şey bir sanatçı bir eserini sergilerken bilin ki orada kendisini sergiliyordur. Aslında resmine bakıp o kişi hakkında ciddi veriler edinebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kompozisyonlarınız mesajlarla dolu. Merak ettiğim, renklerinizin de kendine has mesajları var mı? Şimdi tabii renk bir resim için zaten yani çok önemli ögelerden bir tanesi, unsurlardan bir tanesi. Tabii bu renk meselesi insanın yaşadığı, içinden geçtiği psikolojik durumla da doğru orantılı. Yani
çok üzgünseniz kırmızı, pırıl pırıl, yani vardır ya böyle cıvıl cıvıl renkler kullanmazsınız. Yani ben ilk gittiğim yıllarda New York'ta ilk dönem resimlerime bakıyorum. 90'ların başındaki resimlerime. O verdiğim mücadele aynen yansımış. İçinde bulunduğum psikoloji aynen yansımış. Renkler daha griler, işte böyle koyu, endişeli vesaire. O süreç içindeki duygular resminize renk olarak da yansıyacaktır hiç kuşkusuz. Dolayısıyla bugünlerdeki böyle şen şakrak renkleri kullanmamın nedeni herhalde yaşadığım yerle ilgili olsa gerek diye düşünüyorum. İstanbul'da artık yaşamıyorum. Çeşme'de yaşıyorum ve burası çok güzel bir yer. İşte deniziyle, çevresiyle, doğasıyla, bitkisiyle. Buradaki yaşama sevinci ve sizin kişisel mutluluğunuz sanıyorum herhalde bu renklere de bu şekilde yansımış oluyor. Yani sonuçta yine yapıldığı dönem, resimlerin yapıldığı dönem sizin de yaşadığınız psikoloji, yaşadığınız hayatı bir anlamda şahitlik ediyor. Onu anlatıyor. Teşekkür ederim. Hı hı. Dünyanın birçok yerlerinde önemli sergileriniz oldu. En çok etkilendiğiniz hangi ülke? Tabii ki Amerika birçok bakımdan son derece ilginç bir ülke. Amerika'nın içinde sadece bir tane Amerika yok. Amerika'nın içinde en az 10 tane Amerika var. Dolayısıyla çok renkli, çok kültürlü, özellikle New York bir Amerikan şehrinden ziyade bir dünya kenti, bir dünya başkenti. Ve tabii ki kültür ve sanatın da son derece yoğun bir şekilde yaşandığı bir şehir. Hiç kuşkusuz bu süreçte birçok kültürle tanışıyorsunuz, birçok insanla tanışıyorsunuz. Dünyanın diğer ülkelerindeki insanlarla, işte onların dünya mutfaklarıyla, işte her şeyle, kültürüyle vesaire. Orası böyle bir gerçekten bir eriyik kabı, melting pot. Ve orada siz de var olabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. İkinci etkilendiğim şehir ise Şanghay. Şanghay'da adeta geleceğin New York'u bence. Hatta belki şu anda yarışır da olabilir. Bizim de benzer bir şehir, benzer bir sanat kültür merkezi oluşturmamız gerekiyor Avrasya coğrafyasında. Hatta birkaç tane. Yani bu işte Bakü olabilir, İstanbul olabilir, Moskova olabilir. Yani bu bölgenin sanatçıları ve sanat insanlarının artık bunu düşünme zamanının ben geldiğini ve geçtiğini de düşünüyorum. Yani bir an evvel harekete geçip hızlanmamız lazım bu konularda. Evet. Evet. Türkiye ile beraber diğer ülkelerde de yaşamışsınız. Bugünkü tarzınızın oluşmasında bu ülkelerin hangilerinin rolü büyük? Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin. evet tabii yani ben ressam olmaya karar verdiğimde ve üslubumu geliştirmeye çabası içine girdiğim zaman zaten bu kültürden beslendiğimi fark ettim. Ve beni özgün yapan şey, yani üslup, bu topraklara ait olmalıydı ve ben bunu evrensel kalıpların içerisine sokup daha akademik bir dille anlatmam istedim ve sanıyorum bunu da başardım belli bir ölçüde ve bu kabul gördü. Zaten dışarıdaki insanlar, yani başka ülkelerdeki sanat insanları, sanatla haşır neşir olan insanlar kendisine benzeyeni değil, kendisinden farklı olanı arıyor. Dolayısıyla kendi öz kültürünüz son derece önemli ve eğer bir sanat eseri oluşacaksa bu toprakların kültüründen, ilişkilerinden, doğasından çıkıp süzülüp gelip yansıması lazım. Hiç kuşku yok ki dünya kültürü, dünya estetiği, bütün diğer ülkelerdeki oluşan her şeyde sizi etkileyebilir. Bunlardan da almış vermiş olabilirsiniz. Örneğin 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında
işte bu sürrealizm vesaire, mistisizm, sürrealizm gibi bir sürü sanat akımı bütün dünyayı etkilemiştir. Bu bir dil, bir meselesidir. Bir şeyi nasıl anlatacağınızla ilgili bir meseledir. Ben sanıyorum herhalde kendi dilimi her zaman tercih ettim. Ve sanıyorum bundan böyle de bu şekliyle devam edecek. Teşekkür ederim. Ertuğrul Ateş ressam, aynı zamanda başka bir şey de yapıyor. Sahne sanatıyla alakadar. 2004 yılında Hürrem Sultan'ın dans gösterisinin yapılanmasını, sahneye koyulmasını sağlamışsınızdır. Bu hakkında ne söyleyebilirsiniz biraz bize? Valla şimdi tabii bir ressam olarak dans öteden beri ilgimi çeken bir alandı. Ben kendim dans etmiyorum tabii burada. Ama dans bir bedenin şiirleşmiş hali gibi geliyordu bana. Yani bir beden, bir insan bedeni şiir olsa ancak işte dans ederek olur. Değil mi? Yani onu o şekilde anlatabilir. Güzel benzetim. Dolayısıyla evet, buradaki şiir beni çok etkiledi öteden beri. Ve daha sonra işte olayların gelişmesi, benim başka örnekleri görmem. Örneğin mesela bir Riverdance diye bir topluluk vardır. New York'ta ilk onu gördüğümde bu İrlandalı bir grup, çok da folklorik bir tarafı da yok. Sadece işte ayak hareketlerinden oluşan bir dans. Ama oradaki mükemmelliyetçilik, oradaki sunuş, oradaki etki beni çok etkilemişti zamanında. Derken işte New York'ta gittiğim Broadway şovları vesaire, bu gösterilerden de ilham alarak bir gün bir ahbabımın evinde bir akşam buluşmasında böyle bir fikir gelişti. Zaten yani o kadar büyük bir malzeme var ki, o kadar derin bir malzeme var ki. Yani Hürrem Sultan'ın hayatına baktığınız zaman işte bir Kırım Tatarı, daha doğrusu oralardan bir yerden kaçırılıp Cenevizlilere satılıyor. Daha sonra oradan İbrahim Paşa onu satın alıyor ve onu Kanuni Sultan Süleyman'a hediye ediyor. Yani o günün koşullarında değerlendiriyoruz bütün bunları. Şimdi ve böylece hikaye başlıyor. Ve o süreçte yani Kanuni ile Hürrem arasındaki aşk ilişkisi, insan ilişkisi müthiş inişler çıkışlarla dolu. Ne ararsan var. Bir sanatçının arayacağı her şey var. Aşk var, ihtiras var, kin var, tuzak var, ihanet var. Yani var oğlu var. Yani Shakespeare yaşasaydı ve orayı bilseydi, inanın Türkiye'de bir Shakespeare olsaydı, inanın 4-5 kitap yazardı sadece o hayat süresi içerisinde olup bitenlerle ilgili. Bu kadar zengin. Ben de bunun üzerine böyle bir proje yapalım diye yola çıktım. İstanbul'da işte bazı dostlarla bir araya gelip bu işi başlatmaya karar verdik ve 2004 yılında da Maydanoz Showland'de bu işi gerçekleştirip sahneye koyduk. Benim için büyük bir tecrübeydi. İlk defa yaptığım bir şeydi. Yani daha önce hiç böyle bir tecrübem de yoktu. Tabii bu bana biraz pahalıya mal oldu ama sorun yok. Evet, sorun yok. Bir bedel ödenecekse o ödeniyor. Ama önemli olan sonuç alabilmek ve bir tecrübeye daha ulaşmak. Belki ileride daha başka şeyler de yapabiliriz. Bilmiyorum henüz. İnşallah. İnşallah. Çalışmalarınıza felsefi bir isim vermek isteseydik bu ne olurdu? Felsefi bir isim vermek isteseydik. Evet. Yani bütün çalışmalarımı kastediyorsunuz değil mi? Toplum, evet, toplum olarak. Evet, toplu olarak. Şimdi bizde bir türkü vardır. Kendim ettim, kendim buldum diye. Herhalde fazla felsefi olmadı ama bana sorarsanız çok felsefi. Yani türkü sözlerinin anlattığı
sözcükler, anlatılan hikayeler bence yani 10 tane felsefe kitabına bedeldir yani. Hiç kuşku yok. Ben kendimi ressam olarak mistik, sürrealist, romantik bir dışa vurumcu olarak tanımlıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çin kültürü ve sanatı ile ilginizden biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii bu Çin kültürü tanıdığım bir kültür değil. Batı'yı tanıyoruz ama biz ne kendimizi tanıyoruz doğru dürüst, ne de Doğu'yu tanıyoruz. Maalesef bu bizim eğitim eksikliğimiz. Ama maalesef böyle büyüdük. İşte bundan sonra bu arayı kapatmak için neler yapabiliriz? Buna bakacağız elbette. Ben sadece işte merakımı giderebilmek ve onlarla bir tanışabilmek için bu yolculuğa çıktım Çin'le ilgili. Ama mesela sadece o değil. Ben Asya'yı da bilmiyorum. Asya'nın diğer ülkeleriyle de ilişkiler geliştirmek isterim. Yani aslında dünya o kadar da büyük bir yer değil. Yani birbirimizi artık tanımanın zamanıdır diye düşünüyorum. Herkes herkesten haberdar olsun. Değil mi? Bu güzel bir şey. Alalım, verelim, etkilenelim, etkileyelim. Bu aynı zamanda sanıyorum hepimizde bir de konjonktürün yani şu andaki zamanlamanın getirdiği bir zorunluluk aynı zamanda. Artık dünya işte bu teknolojinin de bu hale gelmesiyle ve her geçen gün bunun ilerlemesiyle daha küçük bir yere dönüştü. Artık birbirimizle çok daha sıkı ilişkiler geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Bütün kültürlere açığız. Onlardan öğreneceğimiz, anlayacağımız ve keyfini süreceğimiz birçok unsur vardır elbette. Biz de kendimizi anlatalım. Onlar da bize kendilerini anlatsınlar. Herkes kendisini anlasın. Herkes birbiriyle kaynasın. Bence insanoğlunun temelde gideceği yerde orası. Bir gün uzak bir ütopya olmasına rağmen bu dileği herkes günün birinde insanlaşsın, yani insan olsun, değil mi? Savaşlar bitsin, öldürmeler bitsin, adaletli bir paylaşım olsun. Bugüne kadar bu dilekler, bu çabalar devam edecek. Hiç kuşkusuz teknolojide iyi kullanırsak şayet buna çok yardımcı olacaktır. Dünya kültürü hepimizin kültürüdür. Ama bizler doğduğumuz toprakları öncelememiz lazım. Çünkü biz ait olduğumuz toprakların ve onun oluşturduğu tarih, onun oluşturduğu bilinç, onun oluşturduğu kültür üzerinden üretim yapmamız lazım. Buraları da anlatmamız lazım. Elbette diğer kültürlerle farklılıklar taşıyacaktır. Bu da aslında son derece normaldir ve olması gereken budur. Çeşitlilik iyidir. Teşekkür ederim. Bir de son olarak sormak istediğim, gençlere ne önerirdiniz yeni başlayan ressamlara? İlk söyleyeceğim şey kararlılık. Yani ressam olmak ya da bir sanatçı olmak veya o kararı almak kolay bir iş değil. Dünyanın her tarafında sanatıyla yaşayabilmek çok zor ve giderek de zorlaşıyor. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Yapabildiğimizin en sonuna zorlamak ve yeteneklerimizi geliştirmek ve bunun için çaba göstermek ve özgün bir üslup oluşturmak en temel öğüt olur benim için. Eğer bir öğüt olacaksa bu, söyleyeceğim bir söz olacaksa. Ama sonunda şunu da söyleyeceğim, söylemek zorundayım. Herkesi dinlesinler, kendi bildiklerini yapsınlar. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Son olarak projemizle ilgili yorumlarınızı almak isterdik. Vallahi son derece etkili. Ben şahsen çok mutlu oldum. Bunu daha derinleştirmek ve geliştirmek lazım. Hatta bir fuar oluşturmamız lazım. Hatta yakın bir gelecekte
Bu konuda Türkiye'de birçok yetenekli insan da var. Bir araya gelirsek şayet öncelikle Avrasya Contemporary diye bir fuar oluşturalım derim ben. Mesela bu önce Bakü'de başlayabilir, İstanbul'da başlayabilir, Moskova'da başlayabilir. Ama her Avrasya ülkesini tek de her sene başka bir yerde bütün bu Avrasya sanatla uğraşan herkesin kesinlikle iştirak ettiği, bir parçası olduğu bir süreç olursa, böyle bir başlangıç yapar isek, bu hem sanat pazarına çok büyük katkılar sağlayacaktır, hem de Avrasya ülkelerinin sanatçıları ve sanat insanları birbirleriyle daha sıkı fıkı ilişkiler geliştirecektir. Bizler bunun bir parçası olmak için elimizden geleni yaparız. Bize katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim.